but I still read the English, I don't, right? The chapter, this is the first verse of the chapter, which is chapter 8, Attaining the Supreme. Bu 8. bölümün ilk kıtası. Bu bölümün ismi de Yüce Tanrı'ya ulaşmak. And it goes like Arjuna uvāca. Arjuna uvāca. Kimdir Brahman kim adhyātmaṁ. Kimdir Brahma kim adhyātmaṁ. Kim karma puruṣottama. Kim karma puruṣottama. Adhibhūtaṁ ca kim proktam. Adhibhūtaṁ ca kim proktam. Adhidaivaṁ kim ucyate. Adhidaivaṁ kim ucyate. Okay, so would you repeat this? Arjuna uvāca. Arjuna uvāca. Kimdir Brahma kim adhyātmaṁ. Kimdir Brahma kim adhyātmaṁ. Kim karma puruṣottama. Kim karma puruṣottama. Adhibhūtaṁ ca kim proktam. Adhibhūtaṁ ca kim proktam. Adhidaivaṁ kim ucyate. Adhidaivaṁ kim ucyate. Arjuna uvāca. Arjuna uvāca. Kimdir Brahma kim adhyātmaṁ. Kimdir Brahma kim adhyātmaṁ. Kim karma puruṣottama. Kim karma puruṣottama. Adhibhūtaṁ ca kim proktam. Adhibhūtaṁ ca kim proktam. Adhidaivaṁ kim ucyate. Adhidaivaṁ kim ucyate. Arjuna uvāca. Arjuna uvāca. Kimdir Brahma kim adhyātmaṁ. Kimdir Brahma kim adhyātmaṁ. Kim karma puruṣottama. Kim karma puruṣottama. Adhibhūtaṁ ca kim proktam. Adhibhūtaṁ ca kim proktam. Adhidaivaṁ kim ucyate. Adhidaivaṁ kim ucyate. Arjuna inquired, O my Lord, O Supreme Person, what is Brahman? What is the Self? What are fruitive activities? What is this material manifestation? And what are the demigods? Please explain this to me. Arjuna sordu. Ey Tanrım, ey yüce şahıs, Brahman nedir? Benlik nedir? Meyvesel faaliyetler nelerdir? Maddi tezahür nedir? Ve yarı tanrılar kimlerdir? Bunları bana açıkla lütfen. Srila Prabhupada's purport. In this chapter, Lord Krishna answers different questions from Arjuna, beginning with what is Brahman. Usually, shall I read the whole purport? Yes. The Lord also explains karma, fruitive activities, devotional service, and yoga principles, and that the supreme absolute truth, and devotional service in its pure form. Srimad Bhagavatam explains that the supreme absolute truth is known as Brahman, Paramatma, and Bhagavan. In addition, the living entity, the individual soul, is also called Brahman. Arjuna also inquires about Atma, which refers to body, soul, and mind. According to the Vedic dictionary, Atma refers to the mind, soul, body, and senses also. Arjuna has addressed the Supreme Lord as puruṣottama, Supreme Person, which means that he was putting these questions not simply to a friend, but to the Supreme Person, knowing him to be the Supreme Authority, able to give definitive answers. Srila Prabhupāda'nın açıklaması. Brahman nedir diye başlayan Arjuna'nın sorularına Rabb Krishna bu bölümde cevap vermektedir. Tanrı bu bölümde karmayı, meyvesel faaliyetleri, adanmış hizmeti ve yoga ilkelerini saf haliyle açıklamaktadır. Srimad Bhagavatam, yüce mutlak hakikatin, Brahman, Paramatma ve Bhagavan olarak bilindiğini iddia eder. Buna ilaveten bireysel ruh olan canlı varlığa da Brahman denir. Arjuna aynı zamanda ruhla, vücutla ve akılla ilgili olan atmayı da araştırmaktadır. Atma, Vedik sözlere göre akıl, ruh, vücut ve duyularla ilgilidir. Arjuna burada Yüce Tanrı'ya puruṣottama yani yüce şahıs diye hitap etmektedir. Bunun anlamı ise onun bu sorulara sadece arkadaşına değil de kendisine kesin cevaplar verebileceğini bildiği yüce otorite olan yüce şahısla sormakta olduğunu belirtmek içindir. So let me offer my prayers.
Namo Vishnupadaya Krishna Prishtaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Name Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Prashasti Devishtarane Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasani Gaura Bhaktavinda Vajra Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vajra Prabhutyasha Kila Sindhya Cha Patana Pavli Vaishnavi Namo Krishna Krishna adhyātmaṁ jigyasa. This is the beginning of Vedanta Sutra, Vedanta philosophy. Adhyātmaṁ jigyasa. Adhyātmaṁ jigyasa aslında Vedanta'nın başlangıcıdır. So it says, Vedanta Sutra says, Srila Vyasadeva says that you have to inquire about the Brahman, which is the absolute truth. Burada Srila Vyasadeva aslında Brahman hakkında, yani Yüce Hakikat hakkında bir kişinin sorgulaması gerektiğini açıklıyor. And in this verse, Arjuna do this, asks Krishna for different questions. Bu bölümde de Arjuna Krishna'ya farklı sorular soruyor. As Prabhupada says, not just as a friend, but as the supreme authority. Burada Srila Prabhupāda'nın söylediği gibi bir arkadaşı değil, yüce otorite olan Tanrı şahsına bu soruları yöneltiyor. And his first question is this: what is Brahman? Brahma jigyasa. So he inquires about Brahman. Yani ilk sorusu da Brahman'ın ne oldu? Yani Brahman jigyasa. Which is very interesting. He's in a existential crisis, you know, in a very tough situation in his life. O kendisi çok zor bir durum içerisinde ve varoluşsal bir sıkıntı içinde. He has a very difficult task to fulfill. He has to win a war that he does not want to win. He has to kill people who he loves. Yani onun aslında çok zor bir durumda olduğunu görüyoruz. Çünkü aslında katılmak istemediği bir savaşa katılması ve yenmesi gerekiyor. Ve sevdiği kişileri öldürmesi gerekiyor. And he has so many other doubts, so he's in a very difficult emotional, intellectual, existential situation. Onun çok şüphe içinde olduğu sorular var ve o duygusal olarak, varoluşsal olarak ve entelektüel olarak gerçekten bir zorluk içinde. And of course for this chapter 8, he has already proved us how much he really inquires about the absolute truth, but in this verse he straightly asks, what is Brahman? What is the transcendence? Tabii ki önceki bölümlerde Arjuna ne kadar bu gerçekle ilgilendiğini gösteriyor ama burada direkt olarak soruyor. Bu ne? Yani Brahman ne? And interestingly, he asked also what is the self, ve bu çok ilginç. Burada benliğin de ne olduğunu soruyor. Which is kind of like intention to show that there is a difference between the self and Brahman. Bu da aslında sanki yani Brahman'la benlik arasında bir fark olduğunu göstermek ister gibi. And maybe there is not. Ve belki de yok bir fark. We will try to figure out. And he asks other questions that I won't speak too much about in this class. Bunu anlamaya çalışacağız ve başka sorular da soruyor ama bu sorular hakkında çok konuşmayacağız. Like maybe material manifestation, but mainly in this Brahman and the self I wanna focus on. Belki biraz maddi tezahür hakkında da konuşabiliriz ama bugün esas olarak Brahman ve benlik üzerine odaklanmayı düşünüyorum. And as I mentioned, I prepared with a presentation which is about Achintya Veda Veda Tattva, the ontology of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Benim daha önce belirttiğim gibi hazırlamış olduğum bir sunum var. Bu da Achintya Veda Veda Tattva ile ilgili. Ve bu da aslında Lord Chaitanya'nın ontolojisi. Ontology is a part of, can we move to the next one? Yeah, the lovable ontology. Yeah, so ontology is a part of philosophy that focuses on existence. So this is the science of existence. Sevilebilir bir ontoloji. Ontoloji aslında felsefenin varoluşsal sorulara cevap aradığı bölümü. Of course, in philosophy we have different like parts. Like there is epistemology, and there is like ethics and theology, and there are different parts of philosophical science. Felsefi bilime baktığımızda farklı bölümler olduğunu görüyoruz bunun. Örneğin epistemoloji var, etik var, bunun gibi sorular soruyor.
And this ontology focuses on what exists, what is the existence, what are the components of existence. Ontoloji bölümünde ise felsefenin sorduğu sorular varoluşun ne olduğu ve bunun bölümlerinin neler olduğu. So it will be a quite philosophical class, but I prepared with some stories as well, so I hope it will be digestible. Yani bu oldukça felsefi bir ders olacak ama bazı hikayeler de var içinde. Umarım sindirilebilir olur. But I know very well that you are all great thinkers, actually, you know, adhyātmaṁ propagate, so that you are already like very knowledgeable people. Ama ben biliyorum ki siz zaten büyük düşünürlersiniz ve çok bilgiye sahip kişilersiniz. So if you can move to the next one, this is just about the same adhyātmaṁ jigyasa, and as we see humans, we have this privilege to think about the absolute. Bu adhyātmaṁ jigyasa ile ilgili, yani bizim insan olarak bu düşünme yeteneğimiz var. Although there are some gentlemen who try to convince us that we are actually in this category, just a different, we are just different apes. Tabii bizi buna ikna etmeye çalışan bazı beyefendiler de var, yani sadece maymun olduğumuzu ve maymunların farklı bir sınıfı olduğumuzu söylüyorlar. It's very tempting going to that direction, you know, defeating evolutionary philosophy. I won't do that. Bu çok tabii beni çekiyor, yani evrim teorisini karşı sağlığıyla çürütmek, ama bu noktaya gitmeyeceğim. But I learned that in your country it's quite, even biology is quite theistic. I spoke to some people and they said that, yeah, they just learn evolution as an alternative for you, and also you learn that Allah created all species, which is amazing. In Hungary it's not like that. Ama biyoloji bile örnek açısından oldukça teistik bir şekilde bunu öğrendiğimizi duydum. Yani evet, evrim teorisinden de bahsediliyor bir alternatif olarak, ama aynı zamanda canlı varlıkları Tanrı yarattığı da söyleniyor. Bu da hoş bir şey, Macaristan'da olmayan bir şey. Okay, but whatever, we are humans and we can inquire, and there are three ways of approach of these three alternatives for understanding existence. Ama her neyse biz insanlarız ve bizim araştırma yeteneğimiz var. Ve varoluşu anlamak için de 3 farklı yol var. And actually all philosophical like approaches and religious approaches we can put into the three categories more or less. Bütün felsefe ve dini görüşleri bu 3 kategoriye, 3 sınıfa sokabiliriz aslında. Which is monism, dualism and nihilism. Bu da monizm, dualizm ve hiçlik felsefesi. I just try to summarize them briefly. Bunları yani kısaca özetlemeye çalışacağım. So monism teaches that whole existence can be explained with one existential category, one ontological category. There is only one thing. Monizm bütün varoluşun tek bir şeyle, tek bir varoluşsal kategoriyle açıklanabileceğini söylüyor, tek bir şeyle. And from that single ontological category, the whole existence and the whole variety of existence can be explained completely. Ve bu tek ontolojik kategori üzerinden de bütün varoluşun tam olarak açıklanabileceğini söylüyor. And there are two extremes of this monism. Ve bu monizm felsefesinin de 2 uç noktası var. Or there are two directions. Ya da 2 farklı yöne doğru giden. And they deal with a very like essential philosophical question which is called body-mind problem. Ve çok öze dair olan bir felsefi problemle uğraşıyorlar. Bu da beden-zihin problemi. Yeah, so body-mind problem is the philosophical inquiry about this very essential experience that we have, that there is matter which is unconscious and we are conscious. Yani bu aslında beden-zihin problemi dediğimiz şey bizim deneyimlediğimiz bir şeye dair ve bu da bilinçsiz olan bir maddenin var olduğu ve bir de bilinçli olan bir varlığın var olduğu. All of us, we have this experience that we have this body which is just a combination of material elements and just a bag full of different like material components, but we are something different than that. Bizim hepimizin böyle bir deneyim var ya, bu maddi bu bedene sahibiz ve bu da belli maddi elementlerden oluşuyor ve onların bileşeninin bir torbası gibi. Ama biz bundan farklı bir şeyiz. As Descartes says, cogito ergo sum. I'm thinking, therefore I exist.
Descartes'in dediği gibi düşünüyorum öyleyse varım. You know, oxygen and carbon and hydrogen and like sulfate, I don't know the other. These elements, they don't think. They are not conscious at all. Oksijen, hidrojen, karbon, yani bu tür elementler bilinçli değiller ve düşünemiyorlar. But we think, we know, we experience. So there is this problem, body-mind problem. Ama biz düşünüyoruz, biliyoruz ve anlıyoruz. O yüzden de bu beden zihin problemi var. And these two branches of monism deals with the problem in two different ways. Monizmin bu iki kolu da bu beden zihin problemine iki farklı şekilde aslında uğraşıyorlar. Both idealism and materialism agrees that there is only one existential category. Hem idealizm hem de materyalizm tek bir varoluşsal kategori olduğunu kabul ediyorlar. Idealism says there is only mind, and materialism says that there is only body. İdealizm sadece zihnin varlığını kabul ediyor, materyalizm ise sadece bedeni. So idealism says that everything is just consciousness, everything is just transcendence, everything is Brahman. İdealizm aslında her şeyin bilinç olduğunu söylüyor, her şeyin transcendental olduğunu söylüyor ve aslında So I would say everything is non-material, and this consciousness creates matter somehow or another. her şeyin Brahman olduğunu söylüyor, yani her şey bilinçli ve o bir şekilde bu maddeyi yaratıyor diyorlar. So we just create this world with our consciousness. Yani biz bu dünyayı bilincimizle yarattık diyor. This is just a projection. Bunun sadece bir yansıma Even there are these solipsist people who say that actually you guys don't exist. Only I exist, and I create you in my mind. Bu solipsiz dediğimiz kişiler var. Onlar diyorlar ki aslında sizin hiçbiriniz yoksunuz. Sadece ben varım ve ben hepinizi bilincimde, yani kendi zihnimde yarattım. And in this way you can also think that I don't exist, you just create me. Ve bu şekilde siz benim de var olmadığım ve beni sadece yarattığınızı düşünebilirsiniz. So it's your fault next week you create Nishima Krishna Prabhu to give class. O yüzden de gelecek hafta Nishima Krishna Prabhu'yu yaratmamız gerekiyor dersler. Yeah. So this is idealism. İdealizm. Yeah, it has different problems and challenges explaining reality, but this is what they think. And materialism is the other. Gerçekliği açıklama konusunda belli zorlukları var ve belli problemler ortaya çıkıyor. Ama idealizm dediğim şey bu. Materialism is the other extreme, they say that there is only matter, nothing else. Materyalizm de bu düşüncenin diğer bir ucu ve sadece madde olduğunu, başka hiçbir şey olmadığını söylüyor. This is what I grew up with. Bu benim içinde büyüdüğüm düşünce sistemi aslında. You know, during the 40 years of communism, this was the only alternative in Hungary, that nothing else exists, only the 60, I don't know, 4 or 7 parts of the periodic system. Mendeleev, how many? 60 some, 90s? Yeah, 60. 60 plus. So there is only material elements, and everything emanates from those. Yeah, so only matter exists, only the material elements exist. Yani 40 yıl boyunca hüküm süren komünizm döneminde aslında sadece bu maddi elementlerin varlığı kabul ediliyordu. Başka hiçbir şeyin varlığı kabul edilmiyordu. Fortunately, my father is a chemical engineer growing up in communism, so you can imagine. Yani ve tarihin sonucu olarak da benim babam da komünizm rejiminde büyümüş, yani yetişmiş olan bir kimya mühendisi. Bunu tahmin edebilirsiniz. He's a lovely gentleman, really, but he's very materialist. Ya, o çok hoş bir gentleman, beyefendi ama gerçekten bir materyalist. So materialism says that there is only matter, but it exists, and somehow matter creates consciousness. So only body exists, and mind is just a part, an organ of our body or something. Materyalizm sadece bedenin olduğunu söylüyor ve zihnin de onun bir parçası olduğunu iddia ediyor. So this explanation has also serious challenges. Bu açıklamanın da gerçekten çok ciddi problemleri var. But both of them are monistic. They say there is only one thing. Ve ikisi de tek bir şeyin olduğunu iddia ediyor. Okay, so let's go to the next one. The other approach to existential science is dualism. İkincisi de varoluşu açıklamak için ortaya çıkan ikinci düşünce şeklinde dualizm. Like this, there are two things. İki şeyin olduğunu söylüyorlar.
like body and mind separately exist and they are considered as separate ontological categories. Yani bedenin ve zihnin birbirine ayrı bir şekilde var olduğunu iddia ediyorlar ve birbirinden farklı yani ayrı kategoriler olduğunu. So there is spirit and there is matter. Yani ruh var ve de madde var. Usually we also say like that, you know, we are not this body, we are spirit. So we have this body, you know, but it's different. Yani genelde biz de bunu söylüyoruz. Yani biz bu beden değiliz diyoruz, bedenden ayrı bir şey diyoruz, ruh var ve beden var birbirinden ayrı olarak. And dualistic philosophers are very much focusing on this, that making difference between these two categories. Don't mix matter and spirit, just see the difference. Dualistik filozoflar da genelde bu iki kategoriyi birbirinden çok ayrı tutuyorlar ve birbirlerini hiçbir şekilde karıştırmıyorlar. İkisinin ayrı olan özelliklerine odaklanıyorlar. And they also, as Arjuna asked here, what is Brahman and what is the self, they also very much differentiate between the soul, which is the little part and parcel of God, and Allah Himself, the unlimited Lord. Ve burada Arjuna sorduğu gibi Brahman ve benliğin de aslında birbirinden çok farklı olduğunu, yani ruhun sadece o yüce Allah'ın bir parçası olur ve ondan farklı olduğunu iddia ediyorlar. So we say that Allah Akbar, so Allah is great, and we are just very çok. Biz de bunu söylüyoruz. Allahu Akbar, yani o çok yüce ve biz çok küçük bir parçayız. We are servant of God and He is the master. Biz Rabbim hizmetkarıyız, o da Efendimiz. So that this is dualism. Bu dualizm. Yeah, and there is a third category, Bir de üçüncü bir sınıf, which comes next. Actually, this category doesn't exist. Aslında bu kategori yok. Because these philosophers, nihilists, they say nothing exists. Çünkü bu hiçlik felsefesine yani filozoflar hiçbir şeyin var olmadığını söylüyor. So then their philosophical category also doesn't exist, I O guess. yüzden onların felsefi kategorisi de yok diyebiliriz aslında. Var olmadığını söyleyebiliriz. You know, we say nirvishesha shunyavadi, so shunya means zero, so this is nihilism. Nirvishesha shunyavadi, shunya sıfır anlamına geliyor. Bu aslında hiçlik felsefesinden bahsediyor. Usually we consider Buddhists as nihilists. Biz genelde Budistlerin hiçlik felsefesine ait olduğunu söylüyoruz. Although there are different versions of Buddhism, there are Buddhists who are actually Vaishnavas. Yani tabii ki Budizmin de farklı sınıfları var ve Vaishnav olan Budistler de var. But it's another subject. But for example, the famous Buddhist philosopher Nagarjuna, he was one of the first who wrote down Buddhist philosophy. Ama örneğin Budist felsefenin önde gelen liderleri Nagarjuna ki o ilk yazılı metinleri yani yazan kişiydi. I think he lived just only 300 years after Buddha. Sanırım Buda'dan 300 yıl sonra doğmuş. O And, dönemde yaşadı. and he starts his thesis with this statement: everything is empty, everything is void. Ve o da kitabına tezine bu cümleyle başlıyor. Her şeyin boş olduğunu. But he makes his book in a dialogue, in dialogic way, so in a conversation way. So his opponent says, Yani ama bir diyalog şeklinde yazılmış bir kitap. Ve ilk olarak şunu söylüyor. actually he writes his opponent's verse, and the opponent says, if everything is void, then your philosophy is also void, it's empty. Ve yani karşısında da onu karşı tarafında da bir kişi var. Aslında o kişiyi de kendisi oynamış oluyor ve diyor ki karşısındaki kişi eğer her şey boşsa o zaman senin felsefen de boş. And Nagarjuna says, Ve Nagarjuna da şöyle diyor. of course. Tabii ki. So that's it. İşte bu. But with his statement, he just eternally says goodbye to philosophy. Yani o felsefesiyle felsefeye ebedi olarak güle güle demiş oluyor. He admits that whatever I will write and whatever I will teach is non-rational at all. Yani o aslında bunu kabul ediyor. Yazdığım her şey ve konuştuğum her şey aslında akıl dışı. Don't try to find any logic in nihilism, Hiçlik felsefesinde herhangi bir mantık aramayın. because this is the beginning of their philosophy, that logic is just illusion, it doesn't exist. Çünkü onların felsefesinin başında zaten bu var. Yani mantığın olmadığını söylüyorlar. And actually in this way they are undefeatable, Ve bu şekilde aslında çürütülemez gibiler. because they don't take part in the competition.
Çünkü onlar bu tartışmanın içine girmemiş oluyor. So I can say no one defeated me in the box ring. Yani ben diyebilirim ki boks arenasında beni kimse yenemedi. So I'm the best boxer because no one has ever defeated me. Ve ben en iyi boksörüm çünkü hiçbir zaman hiç kimse beni yenemedi. So I've never done any boxing. Ama hiç boks yapmadım çünkü. So this is actual nihilism. We can't consider as philosophy because it's just completely irrational, non-logical. It just doesn't work. Yani hiçlik felsefesini bir felsefe bile olarak kabul edemeyiz. Çünkü akıl dışı hiçbir mantığa dayanmıyor. In this way, you can say everything and the opposite of everything. You can say everything exists, nothing exists. But I have this experience that some things are exist. That's just illusion. You just dream it. Okay, but who dreams it and why am I dreaming it? And so they can't answer these questions. Yani onlar diyorlar ki her şey, hiçbir şey yok ya da o yüzden de yani o zaman hiçbir şey yoksa ben nasıl bir şeyler deneyimliyorum diye sorduğunuzda sen bir yanılsama içindesin gibi cevap veriyor ama birçok sorunun cevabı aslında yok bu felsefe. We have already spoken too much about nothing, so we can continue. İçlik hakkında oldukça çok konuştuk. Şimdi bir sonraki So, kısma gelebiliriz. in philosophy, what we try, what is the best achievement in philosophical discussion, if we see the thesis and the antithesis. Bir felsefe tartışmada en iyi olan şey eğer bir tez varsa bir de antitez varsa bunu görmektir. We make a statement and there is an opposite statement, contradictory statement. Yani biz bir iddiada bulunuyoruz. Bir de buna karşısında duran bir iddia vardır. And the best thing what we can expect is if we can make a synthesis. Ve bu tartışmadan bekleyeceğimiz en iyi şey de ortaya bir sentezin çıkmasıdır. So we can make the whole seemingly opposite opponent ideas, we can make like friendship with them. Yani birbiriyle çatışıyor gibi görünen birbirine zıt fikirler arasında bir arkadaşlık oluşturabilsek bu sentez oluyor. It's kind of a, I wouldn't say compromism because compromise is just finding a higher perspective when all the seemingly opposite statements can be understood as one. Yani bu ödün vermek gibi bir şey değil aslında bir kişinin düşüncesinden ama birbirine çatışır gibi görünen ya da çelişir gibi görünen durumların aslında aynı olduğu, aynı sonuca çıktığını fark etmek gibi. So we saw different like thesis and antithesis. We see there is monism or dualism. There is one thing or there are two categories. Görüyoruz ki monizm gibi bir kategori var, bir de dualizm gibi onun karşısında olan bir kategori var. Bunlar tez ve antitez gibiler. Or there is impersonalism, the absolute truth is impersonal, or the absolute truth has a person. Ya da mesela gerçeğin bir şahsiyet olmadığını söyleyen bir fikir var ya da bir şahsiyeti olduğunu söyleyen bir fikir var. Bunlar da birbirine zıt fikirler. This world is reality or it's illusion. Ya da bu dünyanın gerçek olduğunu veya bir yanılsama olduğunu söyleyen fikirler And var. there are these contradictory statements. Birbirine çelişen böyle bazı ifadeler görüyoruz. But this philosophy that I want to explain to you as a solution, as a synthesis, taught by Lord Chaitanya, is able to make a synthesis, make like friendship, unity of, you can unite these opponent ideas. Ama Chaitanya'nın biraz sonra bahsedeceğim düşüncesi bir sentez ortaya koyuyor ve bu birbiriyle çelişen, birbirine zıt gibi görünen fikirleri bir sentez içerisinde aslında birleştiriyor. Okay, so here is the story. Once upon a time there were like people whose eyes was covered. Bu bir hikaye ve bir keresinde gözleri bağlanmış insanlar vardı. And they have never seen an elephant. Ve onlar daha önce hiç hayatlarında bir fil görmemiş insanlardı. And they made an experiment with them, and they were taken to an elephant. Ve onlarla bir deney yaptılar ve onları bir filin yanına getirdiler. Madam, even you can sit there. I think there is free place, and there are lots of free places here. Yeah, okay. So these people were taken to different parts of the elephant. Ve bu kişileri de bir filin farklı kısımlarına götürmüşler. One was taken to the tail, and the other to the leg, and to the belly, and to this trunk. Bir kişi kuyruğuna dokunuyormuş, diğeri bacağına, birisi karnına ve diğeri de hortumuna.
Yeah, the best part is the ears. En iyi kısım da kulaklar. And after that they were asked what is the elephant looks kind like. So Ve sonra da onlara soruluyor yani bir film neye benzediğini anlatmalarını istiyorlar. what kind of thing is elephant? Bir film nasıl bir şeydir diye soruyorlar. So one of them said, elephant is like a snake or like a rope. Bir tanesi diyor ki fil bir yılan gibi ya da bir ip gibi. And the other said, no, how can you say that? Elephant is like a pillar. Diğeri diyor ki hayır diyor, fil bir sütun gibi bir şey. And the other said, no, elephant is like a huge ball, a huge ball. Ve diğeri diyor ki hayır diyor, fil diyor kocaman bir top gibi diyor. Elephant is like some clothes or some leaves. Ve diğeri diyor ki o yani fil aslında bir böyle kumaş parçası gibi ya da. And they all experience the elephant, but in different parts. Ama hepsi yani bu fili aslında deneyimliyorlar bir yandan ama farklı kısımlarına dokunuyorlar. They had the contradictory thesis and synthesis. Burada farklı tezler ve antitezler var. Sorry, thesis and antithesis. I'm sorry. They had the different thesis and antithesis. She already said. And they were able to make a synthesis. Ve şimdi bir sentez yapamıyorlar yani. How were they able to make the synthesis? Sonunda da bir sentez yapmayı başarıyorlar. Nasıl bunu başarıyorlar? Anyone? Karşılaştırma. Talking about it. Yeah. Belki gözlerini Yeah. açıyorlar, gözü It kapalı was- demişti. They open the eyes. Yeah, this is what I thought. But yeah, talking, it's also conversation helps a lot, communication helps a lot, definitely. Konuşmak Sure. da işe yarıyor kesinlikle. But the real experience is when the cloth was taken from their eyes and they see the elephant. Ama gerçek deneyimi aslında gözlerindeki o kumaş parçasını çekip aldıklarında ve gördüklerinde edilmiş oluyor. Elephant is a pillar, it's a big ball, it's like a cloth, it's like a snake, but it's an elephant. Evet diyorlar, fil bir yani yılana benziyor, bir sütuna benziyor, kocaman bir topa benziyor ama aynı zamanda bir And, kumaş parçasına da benziyor. And this verse is kind of the synthesis of what Arjuna inquires about. Bu kıta da aslında Arjuna'nın sormuş olduğu sorunun bir sentezi gibi. Because he asks, what is Brahman, what is the self, what is God, who is God? Çünkü o Brahman'ın benliği ne olduğunu soruyor. Brahman'ın ve benliği ne olduğunu soruyor ve Tanrı'nın ne olduğunu soruyor. And this is the complete explanation of the Vedanta answer to this question. Ve bu da Vedanta'nın bu soruya vermiş olduğu cevabın tam bir aslında anlatımı. given by the Srimad Bhagavatam, which is the most holistic summarization of Vedic knowledge. Bhagavatam'da geçiyor ve bu da Vedik bilginin aslında tam olarak özetlendiği bir metin. And it says, Vadanti tattva vidastattva myajnanam advayam brahmeti paramatmeti bhagavaniti shabdyate. It says, learns transcendentalists who know the absolute truth call this non-dual substance, Brahma, Paramatma or Bhagavan. Ve burada deniyor ki, mutlak gerçeği bilen bilgiye sahip transcendentalistler bu dualistik olmayan maddiyi Brahman, Paramatma ve Bhagavan olarak adlandırırlar. And this is when devotees sometimes become angry. Evet. Bu yüzden de bazen alınana buna kızıyorlar. Once I took around in Parikrama in Krishna Gali, we were done one devotee group. Bir keresinde bir Adana grubunu Meyvesel Krishna Vadisi'nde gezdirmeye çıkarmıştım. There was a lovely devotee called Ekta. She's from the UK. İngiltere'den gelmiş bir Adana'm var, çok hoş bir Adana'm, Ekta ismi. And she's a very knowledgeable girl, and she came from a monistic background, like an Advaita background. Her name is Ekta, means one, Ekatva. O çok bilgili bir kişiydi, bir hanımdı ve Advaita felsefesine ait bir geçmişten geliyordu. Adı da Ekta'ydı, yani bir olan. But she gave up this Advaita approach, and she has become a wonderful devotee. She will get initiation soon. So, yeah, she's like that. Ama o Advaita felsefesini bırakmıştı ve çok hoş bir Adana'm olmuştu ve yakında da inisiyasyon alacaktı. And I told to the group that, you know, these Advaitans, these Mayavadis who are monistic, they say that they are monistic, but actually we are the real monists.
as devotees. Ben dedim ki o zaman bu kendini Advaita felsefesinden ait olduğunu düşünen kişiler kendini monistik olduğunu söylüyorlar ama esas monistikler değil. They say that we are Advaitas. Dvaita means duality. Advaita, there is no Dvaita, non-duality. We are the non-duality people. O Advaita felsefesine inanan kişiler bizim Dvaitya yani ikiliğe inandığımızı söylüyorlar ama onların Advaita olduklarını yani ikiliğin olmadığını, tekliğin olduğunu söylüyorlar. But actually they are not. They say that there is Brahman, Sarvakavidam Brahman, everything is just Brahman. Ama aslında öyle değil. Onlar her şeyin Brahman olduğunu söylüyorlar. And then we ask, okay, so what is this word? What is this word? We ask from them. Ve sonra biz onlara sorduğumuzda bu dünyanın ne olduğunu. Because it doesn't look Brahman. Çünkü Brahman gibi görünmüyor. As they explain, Onlar açıkladığı şekilde. Brahma means no qualities, no personalities, no varieties, just oneness. Yani Brahman dediklerinin hiçbir nitelik yok, hiçbir form yok. But I see so many varieties here which are lovely. Çeşitlilik yok yani Brahman dediğimiz. Ama burada birçok çeşitlilik var ve bu da çok hoş bir şey. And they say, yeah, that's mine. Onlar da sen aldın ama evet o Maya. Come on. So you said there is one thing, and now you are speaking about two things. Ama tek şey olduğunu söylemiştiniz, şimdi iki şeyden bahsetmiş oldunuz. So where is monism then? O zaman bunun nasıl monistik olduğunu söyleyelim. But we are the monists, I said. Ama biz monist değiliz. Because we say there is only one category of existence. Çünkü biz varoluşun tek bir kategorisi olduğunu söylüyoruz. There is only, and it's written here, you see, adhyātmaṁ. Tatvam yajñānam adhyātmaṁ. We are the real Advaitas. Burada tatvam yajñānam adhyātmaṁ. Adhyātmaṁ means non-dual. Adhyātmaṁ burada ikilik içermeyen, dualist Non-dual. olmayan. We are not dualists. We are not dualists. We are monists. Biz yani ikiliğe inanmıyoruz. Aslında biz monist değiliz. We say only Krishna exists, nothing else exists. Biz sadece Krishna'nın var olduğunu söylüyoruz. Başka hiçbir şeyin olmadığını. Not we say, Krishna says, aham sarvasya prabhavu matya sarva pravartite iti mata pajantinam bhava samamita. Yani bildiğimiz bunu söyler. Krishna kendisi bunu söylüyor. I am the source of everything. Ben her şeyin kaynağıyım diyor. And Krishna also says in Bhagavatam, Vishnu says that before creation only I existed, after creation I will exist only, and during the creation I am the only one who exists. Bhagavatam diyor ki varoluştan önce ben vardım, varoluş ortadan kalktığında yine ben olacağım ve varoluş sırasında sadece ben varım diyor. And everything and everyone is just a manifestation of that one Krishna. Ve her şey ve herkes de o tek Krishna'nın aslında bir tezahürü. Even you. Siz de buna dahilsiniz. My Guru Maharaj also like to tease devotees. Benim Guru Maharaj'ım da adınanlarla böyle dalga geçmeyi seviyor. Shivaram Swami, he says, I am Krishna, you are also Krishna. Shivaram Swami bunu söylüyor. Ben Krishna'yım, sen de Krishna'sın. What else can we be? Ne olabiliriz ki başka? Only Krishna exists. Sadece Krishna var olan. So it's, of course we don't say that we are Krishna. Tabii ki biz yani Krishna, ben Krishna'yım demiyoruz. Because Arjuna asks, what is Brahman and what is the self? So there must be a difference as well. Çünkü Arjuna burada Brahman'ın ne olduğunu soruyor. Aynı zamanda benliğin de ne olduğunu söylüyor. Demek ki bunlar birbirinden aynı şeyler. But here's the synthesis. So here the verse says, we can understand this non-dual transcendental existence in three levels. Ama burada sentezi görüyoruz. Yani biz bu dualistik olmayan maddeyi üç farklı seviyede anlayabiliriz. Brahmeti, Paramatmeti, Bhagavaniti, Shatyati. So there is Brahman, which is the non-dual and the qualityless manifestation of the Supreme. And there is this Paramatma who resides in everyone's heart. And there is the Bhagavan, the Supreme Personality of God. Yani Brahmeti, Paramatmeti, Bhagavaniti, Shatyati. Burada Brahman olan bir farkındalık var. Yani onun hiçbir niteliğe sahip olmayan ve hiçbir ikilik içermeyen hali. Paramatmeti dediğimiz Paramatma formu var, kalbimize var olan formu ve Bhagavan formu var. Ayrı bir kişi olarak da var oluyor. And as this verse indicates or implies that Brahmeti, Paramatmeti, Bhagavan, so the Bhagavan, the Supreme Personality of Godhead, is the supreme and the original manifestation of God. Ve bu kıtadan da anlaşılıyor ki Bhagavan aslında Tanrı Yüce Şahsı bütün bu gerçekliğin en üst hali. And of course those great souls, Krishna says the adhyātmaṁ, who understand this, then they focus on the loving relationship with Bhagavan, with the Supreme Lord.
Tabii ki bilgi sahibi olan ve bunu fark eden kişilerde Tanrı'yla, Bhagavan'la olan bu sevgi dolu alışverişlere odaklanıyor. And then of course there is duality because there is Krishna and there is me. Evet tabii o zaman da bir ayrılık ortaya çıkıyor, ikilik ortaya çıkıyor. Şimdi Krishna var bir de ben varım. Ekātmanāva vipurādēha bēdam gatauto. Although Krishna is one, but he manifests himself in unlimited forms. Yani Krishna aslında tek ama kendisini sayısız forma yayıyor ve onlarda kendini tezahür ettiriyor. Ekātmana, but deha bedam. So there is one, but he becomes a lot. He becomes a O lot. tek ama birçok şeye dönüşüyor. And all of his part and partials who we are, we have our separate eternal identity. So it's not like that we were Krishna and we will become Krishna again. No, we are eternally as what we are. Yani biz de onun ayrılmaz parçaları olarak aslında ebedi olarak farklı bir kimliğe sahibiz. Daha önce biz Krishna ile birlikteydik, sonra da onunla yani yine bir olacağız diye bir durum yok. Biz ebedi olarak farklıyız, kendi kimliğimiz var. Neysek oyuz yani. And Vaishnavas consider it as cool, so they don't want to do what monists, the non-real monists, the Mayavadis do. They want to merge into the Supreme. We want to serve the Supreme and want to taste His sweetness. Vaishnavalar da bu konuda cool'lar yani ama Advaitalar, Mayavadiler yani Tanrı'ya ulaşmak ve onun içine kaybolup gitmek istiyorlar. Ama biz onunla sevgi dolu bu ilişkileri geliştirmek ve ona hizmet etmek istiyoruz. No, just go down. Yeah, down. Yeah. So, yeah, I explained this already. Yeah. So Krishna says just a few words from the Bhagavad Gita. My unmanifested form, this entire universe is provided. All beings are in me, but I'm not in them. Sonra Krishna Bhagavad Gita'da şöyle diyor, benim tezahür etmemiş formunda bütün bu evren aslında yayılmış durumdadır. Bütün varlıklar bendedir ama ben onların içinde değilim. And yet everything that is created does not rest in me. Behold my mystic opulence, although I am the maintainer of all living entities and although I am everywhere, I'm not part of this cosmic manifestation, for myself is the very source of creation. Ve yine de yaratılmış olan her şey bana dayanmaz. Benim mistik servetimi gör. Bütün canlıların bakıcısı olmama her yerde bulunmama rağmen ben bu kozmik tezahürün parçası değilim. Çünkü ben bu yaratılışın kaynağıyım. So in these verses, Krishna explains achintya beda beda tattva, which means inconceivable oneness and difference. Simultaneous oneness and difference. Bu kıtalarda aslında Krishna açinta beda abeda tattva'yı anlatıyor. Yani aynı anda bir ve ayrı olma durumu. This is what Lord Chaitanya, who was an incarnation of Krishna, explained very beautifully, that everything is one and there are, although in this oneness, there are different categories. Rabbim Chaitanya da Krishna'nın enkarnasyonu olarak bunu çok güzel bir şekilde açıkladı. Her şey bir ama bu bildiğin içinde farklı kategoriler var. Krishna is one, but he has different energies. He has his internal energy, his external energy, and his marginal energy. Krishna tek ama onun farklı enerjileri var. İçsel, dışsal ve marjinal olmak üzere. So although he's one, he has a manifestation of like spirit, mind, body, mind problems. So there is spirit and there is matter, but both of them emanates from Krishna. Yani Krishna tek ama bu zihin beden problemini çözmeye çalıştığı şeyi anlamaya çalışırsak Krishna hem madde olarak hem de zihin olarak yani bilinç olarak kendini yayıyor. İkisinin de kaynağı aslında Krishna. So Krishna is the source of matter, which is unconscious, and he's the source of spirit, which is conscious, and he's above both of these categories. Krishna bilinçsiz olan maddenin de kaynağı, bilinçli olan ruhun da kaynağı ve kendisi bu iki kategorinin de ötesinde. And the soul is one with Krishna qualitatively and different from Krishna quantitatively. Ruh da niteliksel olarak Krishna ile bir ama niceliksel olarak Krishna'dan farklı. This also material world is also one with Krishna because everything that exists is Krishna's potency. We are sitting on Krishna, we are breathing Krishna, everything that we hear is Krishna, even the bad things. Somehow. Ve biz maddeye baktığımızda bu da Krishna enerjisi. O yüzden biz Krishna'nın üzerinde oturuyoruz, Krishna'yı soluyoruz ya da kötü bir şey duysak da yine bu da Krishna olmuş oluyor. Rasoham apsukamteya, Krishna is the taste of water. Krishna suyun tadı. And yeah, Shabda K is the capability in humans.
ve o insanlardaki yetenek. So it's nice because we are surrounded with Krishna. Ve bu da hoş çünkü bizim Krishna'yla her yanımız Krishna'da çevrilmiş durumda. I'm sorry, this it's written in Magyar language. I forgot to change it. Macarca yazılmış. It says Achintya Veda Veda Tattva in day-to-day life. Bu da Achintya Veda Tattva'nın günlük yaşamdaki Because karşılığını till görüyoruz. now we spoke about very philosophical things. Şu ana kadar çok felsefi şeylerden bahsettim. But this philosophy is really practical. Ama bu felsefe gerçekten çok pratik aslında. And it can help a lot in the modern confusion of people. Ve modern zamanlarda insanların yaşadıkları bu kafa karışıklığına çok yardımcı olabilir. Manda, Simanda, Matayo, Manda, Bhagya, Yupadita, people are so confused with these words. Bu dünyada insanların kafası o kadar karışmış durumda ki. Okay, maybe they don't know who we are in transcendental perspective, but they don't know who they are even in the body itself. So I don't want to go into that. Evet, transcendental belki ayrı bir olmaları normal insanlar ama bu bedensel platformda bile bunu bilemiyorlar. And yeah, so to stay with this, there is the other picture, we can do it, like feminism. Ladies are equal to men. Bunu feminizme bakabilir, bayanlar erkeklerle eşitler. Of course they are, Tabii ki öyleler. because we are spirit soul. Soul is not woman, not man, we are just spirit soul, we are equal. Tabii ki biz ruh canız ve ruh canları erkekleri kadın, o yüzden tabii ki eşitiz. And ladies are equally valuable and important and appreciable and lovable than men, of course. Ve kadınlar da tabii ki erkekler kadar değerliler, o kadar önemliler, o kadar takdir edilmesi gereken kişiler. Although this is not my personal conviction, I'm sorry about that. Ve çok sevilesi olan kişiler. I was given birth by a mother, and she happened to be a lady. So I mean, I can't agree that man and woman are completely equal because I was given birth by a mother. Ben o kadın erkeğin tam anlamıyla eşit olduğunu kabul edemem çünkü beni doğuran kişi bir hanımdı. And men can't do that. Erkekler de bunu yapamıyorlar. So what sacrifice ladies do for humanity and what sacrifice men? Kadınların yani insanlık için yaptığı fedakarlıklar erkeklerin yaptıklarıyla pek karşılaştıramıyor. But let's say we are equal. Ama diyelim ki biz eşitiz. But also there is difference between ladies and gentlemen. Ama yani hanımlar ve beyler arasında yine de farklılıklar var. Which is very nice. Ve bu da çok hoş bir şey. We have different nature, Farklı doğalarımız var. and if we try to, if we learn how to appreciate these differences, then we can live in harmony with each other. Eğer bu farklılıkları takdir etmeyi öğrenirsek birbirimizle uyum içinde de yaşayabiliriz. But if we take away the differences from ladies and gentlemen, then it's a loss. Ama eğer biz bu farklılıkları alırsak kadınlardan ve erkeklerden de bu bir kayıp olacak. Srila Prabhupada was asked by one feminist journalist in the 60s. 60'larda Srila Prabhupada ile röportaj yapan bir feminist kişi vardı. What is your opinion about the equality of man and woman? Ve Srila Prabhupāda'ya sormuştu, bu kadın erkek eşitliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Prabhupada said if ladies want to be equal, they have to come down O to da be dedi ki, equal. kadınla eşit olmak isterlerse aşağı inmeleri gerekiyor. Because the journalist thought that ladies are down and we have to come up. But Prabhupada's vision was ladies are up and if they want to be equal, okay, but they have to come down. Çünkü röportajı yapan hanım yani kadının aşağı pozisyonda olduğunu ve yukarı çıkarılması gerektiğini düşünüyordu ama Srila Prabhupāda'nın görüşü tam tersiydi. Yeah, Yani kadınlar next one yukarıda is- diye düşünüyordu ve eşit olmak istiyorlarsa aşağı inmeleri gerekiyor. Erkeklerin seviyesine diye düşünüyordu. Yeah, so there are differences between people. You know, we have different colors, İnsanlar arasında farklılıklar var, farklı renklerimiz var, we have different cultural backgrounds, farklı kültürel yani geçmişlerimiz var. different language, different religion, different social like positions. Farklı sosyal durumlarımız var, farklı diller konuşuyoruz. We are all like equal, of course. Tabii ki hepimiz eşitiz. You can't say that any of the kind of people or races are one of them are more valuable or the other is less valuable. It's crazy. Tabii ki diyemeyiz yani insan ırkının bir kısmı daha diğerinden üstün bunu söyleyemeyiz. But to deny that there are differences, it's also
very foolish thing to do. Ama bu farklılıkların olmasını, yani olduğunu kabul etmemek bu da çok aptalca bir şey. For example, if I would deny or neglect that like ladies in Muslim countries act differently, you know, in my home country, if you meet some, I don't know, some friends, that even ladies and gentlemen, they like it, like, it's very normal. Yani ama ben şimdi eğer bu bir şeyi görmezden gelirsem veya reddedersem, örneğin Müslüman bir ülkede hanımların daha farklı olduğunu kabul etmeliyim. Benim ülkemde kadınlar, erkekler bir araya geldiğinde öpüşüyorlar hemen. And if you don't do that, you hurt ladies. Eğer bunu yapmazsanız da hanımlar inciniyorlar. I know because I did it before, being a very fanatic brahmachari, like don't touch ladies. Ben bunu yaptım çünkü fanatik bir brahmachari olmadan önce böyle yaşıyordum. Yani artık kadına dokunmayacağım. You know, this nice guest came and just wanted to give a kiss on the cheek and then they were hurting. Eğer bir hanım size yaklaşıp da sizi öpmek isterse yanaklarınızdan ve siz de hayır derseniz bu onu incitiyor. Yeah, but if you do that to a Muslim lady here, it's jihad. Ama eğer bunu Müslüman bir hanıma yapmaya kalkışırsanız bu cihat olacak. It's like very harmful. It's like unrespectful. Bu çok zarar verici bir şey olacaktır ve çok saygısızca bir davranış olacaktır. So we have to respect the differences, which are beautiful, and you have to also see the oneness and equally respect everyone. Yani farklılıkları görmemiz gerekiyor ve bu da hoş bir şey. Yani bunlara da saygı duymak gerekiyor. When I've been to Ananya, I went to a trip and in the same boat I met so many varieties of people. Ben Alanya'da bir bot turuna katıldım ve orada aynı botta birçok farklı kişiyle karşılaştım. There was an Indian origin couple from London. There was some couple from Africa. There was a family from Greenland. Yani İngiltere'den gelmiş olan Hint asıllı bir aile vardı. Afrika'dan bir aile vardı. Grönland'dan gelmiş bir aile vardı. 56,000 people live in Greenland. Yani Grönland'da 56.000 kişi yaşıyor. And only 50,000 speaks the original Greenlandian language. Only 50,000 people. Ve sadece 50.000 kişi bu orijinal dili konuşuyor. And they were very nice people. They spoke perfect English. They were very educated, like super nice people. Çok hoş insanlardı. Mükemmel bir İngilizce konuşuyorlar. Çok bilgili ve eğitimlilerdi. And I spoke to these ladies from Holland, and I said it's so nice to see so many varieties of people. Ve Hollanda'dan gelmiş hanımlarla konuşuyordum. Bu kadar farklı bir grubun içinde olmak çok hoş dedim. And one of the girls said something beautiful I like so much, and I want to come with this. Yani o kız arkadaşlar benim çok hoş bulduğum bir şey, çok güzel bir şey söyledi. Bunu da bitirmek istiyorum. She said like the different colors of people are like different particles of a puzzle. Yani bu farklı insanların farklı renkleri bir puzzle'ın farklı parçaları gibi. You know puzzle? So if you have a beautiful picture, you need all the white ones and the green ones and the brown ones. You don't have green people, but you understand. And we have all the different colors to make the whole picture complete. Yani bu puzzle'ı tamamlayabilmek için aslında farklı renklerdeki parçaların bir araya gelmesi gerekiyor. Beyaz, yeşil, yani yeşil insanlar yoktu ama demek istediğimi anlıyorsunuz. Because there is a supreme intelligent designer and intelligent artist, Krishna, who created this beautiful picture of the world. Çünkü çok zeki olan ve çok yetenekli bir sanatçı olan Krishna bütün bu dünyayı yarattı. He sees the whole picture and he knows each one of us where is our place. O bütün resmi biliyor ve hepimizin de nerede durması gerektiğini biliyor. And if we are on our place, then the whole picture is just very harmonic. It's very nice. Ve biz hepimiz kendi yerimizde durursak bu resimde çok uyumlu ve çok güzel görünüyor. And maybe there is, you know, if there is a landscape, there is a part where there are the forests, so there will be the green particles. Maybe. Örneğin bir manzara resmi ise bu, ormanların olduğu kısımlarda yeşil parçalar olacaktır. But maybe some brown and some yellow will be needed for the trunk of the tree and for the flowers. Ama belki bir kahverengi bir kısım olacak, sarı bir kısım olacak, bu da ağaçların gövdeleri ve yaprakları için gerekli olacak. For the sky there will be needed lots of blue particles, but also white for the clouds. Yani gökyüzü için birçok mavi parça gerekecek ama bulutlar için de bazı beyaz parçalar You olacak. see, so everyone has, but you know, if the different groups of
like particles want to be animical. We are the browns and the greens are bad. We have to destroy them. Ama düşünün ki yani bu farklı renk grupları birbirine düşman kesilseler ve biz kahverengileriz ama o sarıları yok edeceğiz We mesela. are better than them. Let us take their land. Biz onlardan daha iyiyiz. Hadi onların topraklarını alalım. The whole picture will be ruined. Yani bütün resim berbat olacaktır. And if I want to be the center of the picture, Ve ben de bu resmin merkezde olmak istiyorsam there eğer, is only one particle in the center. yani o merkezde tek bir parça var. I want to be that. Ben de o olmak istiyorum. Okay, but I'm black and in the center there is something, blue, so it will look very funny. Ama yani merkezde bir mavi bir parça varsa ve ben de siyahsam bu çok komik görünecek. So if what I want to say that my understanding is that it's so nice example that this girl gave, and I was just thinking if only we would be able to find our part in Krishna's picture. Ve ben sadece şunu açıklamak istiyorum. Bu kızın vermiş olduğu örnek çok güzeldi. Yani biz sadece Krishna'nın bu resimdeki yerimizi bulabilsek aslında. Like if we would find our way to make this world a better place, find our rule, find the mission that Krishna designed for us or gave us. Ve bu dünyayı daha iyi bir yer haline getirebilmek için Krishna'nın bizim için uygun gördüğü o misyonu, o görevi anlayabilsek. And find our place, what Krishna wants me to do, where shall I be? Ve Krishna'nın bizden ne istediğini, ne yapmamızı istediğini anlasak, yani nerede durmamızı istediğini. There is this beautiful song written by Billie Eilish. Do you know that girl? Billie Eilish'in yazmış olduğu güzel bir I şarkı knew that var. you know. You are young. Billie Eilish is one of the most popular singer on the planet now. She's like 21. She started when she's been 14. Billie Eilish şu anda dünyadaki en popüler şarkıcı. 14 yaşındayken başlamış şarkı söylemeye. 21 yaşındayım şu an. Great fan. Ben onun bir hayranıyım. I think she's a really great gift to humanity. İnsanlık için büyük bir hediye olduğunu düşünüyorum. She's been vegan since she was 12. 12 yaşından beri vegan. Before every concert, she projects like a half-an-hour movie about eco-consciousness, environmental pollution, how can you do something to save the planet. Her konserden önce yarım saat boyunca ekolojik düşünceleri içeren böyle bir video oynatıyor. Nasıl dünyaya yardımcı olabiliriz? And she's like a seeker, like a spiritual seeker, I would say. She's Ve spiritüel olarak arayışta olan bir kişi gibi ben öyle düşünüyorum. I make the long story short. She has this song, beautiful song. What was I made for? Yani çok kısa keseyim ama onun çok güzel bir şarkısı var. Ben ne için yapıldım şarkının başında. Something I made for. What was I made for? Yani bir şey için yapıldım, ben ne için yapıldım. So like Krishna made us for something. Yani Krishna bizi bir şey için yaptı. And what he made us for, only we can do. Ve onun bizim yapmamızı istediği şey de sadece biz yapabiliriz. It's a weight, right? It's a weight on our shoulder. Bu Only you can bizim do. sırtımızda bir yük değil mi? Yeah, like what Shakespeare said. Shakespeare'in söylediği gibi. Did you find a fine literature translation for them? So, in English, Shakespeare says, actually Hamlet says, "The time is out of joint or cursed spite that ever I was born to set it right." Shakespeare şöyle diyor, zaman aslında ekleminden çıkmış durumda ve lanet olsun ki tarihe ben onu düzeltmek için doğdum. The word is out of joint, so this word is a mess. Yani bu dünya hiç neşe verici değil ve büyük bir düzensizlik var. And there were enough people who wanted to just take out of the word, wanted to find out what the word can give to me. Ve çoğu insan da bunu düşünüyor. Dünya bana ne verebilir ve ondan ne alabilirim diye düşünüyor. So if only we could just find our part in Krishna's puzzle. Ve biz eğer Krishna'nın puzzle'ında yerimizi bulabilirsek, What was I made for? What is the way? How can I fix? How can I set it right? The word. yani biz eğer yerimizde ne için yapıldığımızı anlayabilirsek ve bu şeyi nasıl düzeltebileceğimizi anlarsak How to be an adhyātmaṁ, how to be an instrument in God's hand. ve Tanrı'nın ellerinde nasıl bir araç olabileceğimizi anlarsak The real oneness, the real monism, if we give up if we use our free will in a way that
we want to use in Krishna's, want to make it one with Krishna's will. Ve gerçek mucizinde bizim özgür olan irademizi Krishna iradesiyle birleştirmektir. If someone wants to be one with God, then be one with God's desire, God's order. Eğer bir kişi Tanrı ile bir olmak istiyorsa Tanrı'nın arzusuyla, onun istekleriyle bir olmalıdır. I think this is the conclusion of this discussion. What is Brahman? Krishna is Brahman. Krishna is the source of Brahman. Bu tartışmanın sonunda bu. Sonunda da buraya geldik. Brahman nedir? Tanrı. Is the supreme well-wisher of everyone. O herkesin en iyi dilekçisidir. And what is the self? Who we are? Benlik nedir? And we are the this is just the end. So we are the self. We are servants of Krishna. Biz de benlik, yani biz de ruhuz. Biz Rabbin hizmetkarlarıyız. And Hare Krishna means, please Krishna, engage me in your service. Please let me find a way. How can I serve you the best? Ve Hare Krishna'da lütfen benim hizmetine meşgul et ve benim hizmet edebileceğim bir yolu bana göster. So this was it. What I wanted to share with you. Sizinle Thank you for your paylaşmak patience. istediğim Everyone bunlardı. was super attentive. Sabrınız için teşekkürler. Herkes çok dikkatli bir şekilde dinliyordu.